Eylül ayı çok özel bir ay. Aynı zamanda uçan yıldız ayı Feng Shui'ye bakıldığında da, numerolojik olarak bakıldığında da Eylül bir enerjisine tekabül ediyor. Eylül ayının güzel, bereketli, bol günleri ve dişil enerjisi yüksek günleri. Bolluk, bereket günleri ise Siz diyorsunuz ki para ve kilo doğru orantılı. para, aşk, kilo hepsi aynı enerjiden besleniyor. 21 gördüğünüz yerde kesinlikle bilinçaltı orada bir rezonansa giriyor. Olasılıklar dediğimiz alemin kapısı 2 ve onu bedene büründüren Unlock 21. O kilidi nasıl kıracağız? ben gökten taş düşse benim üstüme düşer diyen bir insandım. İsviçre çakısı gibi olmayın. Ve hiçbir şey için geç değil, sıfırlan. Ve 40 yaşın önemi. Neden 40 yaşta insan yeniden kendini bulur ve neden 40 önemli? Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizin için yine şahane bir bölüm hazırladık. Çok yakından tanıdığınız ve çok sevdiğiniz Feyzahan Gedikli hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş Bütün bulduk. ışıltınızla yine buradasınız. Işıkları kapatalım. Feyzahan Hoca geldi. Teşekkür ediyorum. Parlıyor, parıl parıl Teşekkür parlıyor. ediyorum. Hep birlikte parlıyoruz. Evet, parlıyoruz. Şimdi sizin zaten sloganınız parla. Parlayı Evet. çok kullanıyorsunuz ve 21 günün önemine sürekli dikkat ediyorsunuz ve her şey 21 güne bağlı diyorsunuz. Neden 21? Neden 21? Çünkü 21 zihinde bir şeylerin artık böyle tohum atarız hani biz bir şey yapmak istediğimizde herhangi bir şey. Bir şeye niyetleniriz, bir adım atarız, bir harekete geçeriz. O tohumun, atmış olduğumuz o tohumun artık hafif hafif yeşermeye başladığı dönemdir 21. Bilinçaltı boyutunda da böyledir, zihinsel boyutta da böyledir. Bir fasulye tohumu ekmek isteseniz onun da yeşerdiği süre yine 21 gündür. Bunun için 21 aslında bir şeylerin tamam olma zamanıdır. Sayılar aleminde bakıldığı zaman da 2'den gelen denge ve çiftlik enerjisi, çoğalma enerjisi ve aynı zamanda birden gelen hedefe odaklanma, liderlik, adım atma, cesaret bunların hepsini içinde barındırır. Ve 21'in sadeleşmiş hali 3'tür. 3 ise varlık enerjisidir. Nikola Tesla'yı hatırlayalım. 3, 6 ve 9. Bu sayıların sırrını çözen, kainatın sırrını çözmüş demektir diyordu. 21 bundan çok önemli. Yani mesela hocamın geçtiğimiz aylarda kitabı çıktı. O görmüşsünüzdür. Ben de kendi hesabımda paylaştım. Hatta geldik de çok güzeldi bir lansmandı. Orada hatta uygulamalı böyle şey de yaptık. Küçük bir terapi gibi, seans gibi bir şey de yaptık katılanlara. Şimdi orada da 21 güne vurgu yaptınız ama bu zayıflamak için de. Ama Evet. şu anda anlıyorum ki 21 hayatımızın her alanında kullanılıyor. Her alanda var. 21 gördüğünüz yerde kesinlikle bilinçaltı orada bir rezonansa giriyor. Yani Eğer bu 21'i tamamlayabilirsek. para için, ilişki için bir Her şey ilişki de 21 günde ortaya çıkar mı? Hep diyorlar ya bize hayal ettiğin kişi, mesela istediğin kişiyi aklında hayal et. Evet. Karşına çıksın. Çok inandırıcı gelmiyor. Bu nasıl oluyor mesela? Zihin kodlandığında enerji değişir. Kimlik değişir aslında. Yeter ki sen hangi yola gitmek istediğini, o hani bir navigasyon cihazı gibi düşünün. O navigasyon cihazına ne yaparız biz? Önce gitmek istediğimiz rotayı yazarız. Ve rotayı yazdığımızda o bize en uygun yolları çizer. İşte zihin de böyledir. Oraya biz hayal ettiğimiz kişiyi tüm özellikleriyle tanımladığımızda ne yapar? Zihin algıda seçiciliği başlar. RAS dediğimiz bir sistemdir bu. Buralara çok fazla girmeyeceğim teknik olduğu için kitabımda uzun uzun anlattım. Ve o kişileri görmeye başlarsın. O hayal ettiğin kişileri daha net bir şekilde aynen bir radar gibi, aynen bir sonar gibi nasıl ki onlar denizin içindeki her türlü hareketi sezinler, seçer. Aynen onun gibi zihinde o kişileri, o olasılıkları hayatımıza çekmeye başlar. Bazen diyoruz yani sanki seni yıllardır tanıyorum, Allah seni karşıma çıkardı. Bir anda o insanlar aslında dilediğin veya olmasını istediğin kişiler karşına çıkmaya başlıyor. O frekansa mı giriyorsun? Frekansla, rezonans olmakla alakalı. Evet. Peki gerçekten de ruhlar aleminde de o kişilerle karşılaşıyor muyuz? İyi ya da kötü. Kötüler de giriyor hayatımıza.
Evet aslında İbnül Arabi Hazretleri bunu vurgular, birçok yerde vurgular. Bizler ruhlar aleminde tanışıyoruz. Hı. Ve tanıştığımız kişilere elbette ki çok daha yakın hissediyoruz kendimizi. Bazen öyle bir şey oluyor ki o kişiyle bir imtihan yaşayacaksak da o kişiye doğru çekilebiliyoruz. Hı. Bazen de tam tersi o kişi bize sıcacık bir yuva gibi, sıcacık bir güvenli liman gibi geliyor ve biz ona doğru çekilmeye başlıyoruz. Yani iki şekilde bakmak lazım, tek yönlü değil. Kainat asla tek yönlü olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Bunun için iki taraflı her olayda, her olasılıkta iki sayısı buradan önemli. Buradan ötürü çok önemli. Hani diyor ya Mevlana Hazretleri, insan için misal aleminde sayısız misal uyur. İnsan kendisi onlar arasından kendi düşüncesine göre olanı seçer ve onu alır. Yani olasılıklar dediğimiz alemin kapısı 2 ve onu bedene büründüren sayı ise 1. Çünkü 1 nedir? Aynın sayısıdır, varlık sayısıdır. Bir şeyin oluşma, maya. Arabi Hazretleri der ki bir sayı değildir. Bir sayının mayasıdır. Sayının aynıdır. Ancak cahil bunu bilmez. Bunun için de bire sayı, elife de harf derler der. Şimdi onun yorumuyla bakıldığında yine aynı şekilde şu anki numerolojik sistemler üzerinden bakıldığında aslında 21'in alanımızdaki ne kadar güçlü bir rozene etkisi olduğunu da fark etmiş oluyoruz. Aslında doğum işte sayımda mesela benim sayım 6 olmamasına rağmen 2 ya da 1, 21'i kullanaraktan hayatımıza çekebiliriz diyorsunuz. Çekebilirsiniz tabii ki. Siz bir de mesela kamplarınızda da yakın zamanda da bir kamp var sanırım. Sultanlar Sultanlar kampı var. Şundan bahsediyorsunuz sürekli. Hiçbir şey için geç değil, sıfırlan ve 40 yaşın önemi. Neden 40 yaşta insan yeniden kendini bulur ve neden 40 önemli? Neden 40 yaşda insan kendini bulur? Bakıldığı zaman aslında peygamberlere dahi, peygamberlikleri hep 40 yaşından sonra gelmiştir. 4 sayısı olgunlaşma, kemalat sayısı olarak geçer. Ve kemalat sayısı olduğundan ötürü onun yanına gelen o 0, aslında birçok sistemde 0'ı sayıdan saymazlar ama 4'ün etkisini 10 kat artırır. Yani 4 bir kemalat sayısıysa onun yanına gelen 0, onun nirvana yaptığı alandır. Bu bağlamda bakıldığı zaman çoğunlukla farkındalığa ulaşma sayımız 40'tır. Bu yönden. Yani sıfırlanma yaşı gibi bir şey. Evet, Sıfırlanmak. yeniden başlama gibi. Peki nedir bu yeniden başlama? Nedir bu kimlik mimarı? Çünkü bundan çok bahsediyorsunuz. İnsan kimliğini nasıl yeniden inşa eder? Ayşe Hanımcığım şöyle düşünün. Şimdi hepimiz belli kodlarla dünyaya geldik. Aslında doğduğumuzda bunların çoğunu hatırlamıyoruz biz. Bizler tertemiz, böyle gayet masum, gayet neşeli bir çocuk olarak dünyaya geliyoruz. Ama sonrasında ailemizden öğrendiklerimiz, çevreden aldıklarımız, biraz daha büyüdüğümüzde okul çevresinden öğrendiklerimiz, hayatın içinde öğrendiklerimiz bizim kişiliğimizden, asıl o doğduğumuz andaki kimliğimizden bizi sürekli uzaklaştırmaya başlıyor. Biz ne yapıyoruz? Çocukken hayalini kurduğumuz o işten, o hayalden tamamen uzaklaşıyoruz. Ben şimdi bunun için mesela kendime örnek verebilirim. Ben çocukken çok ciddi hayallerim vardı. Ama sonrasında ne oldu? Belli bir yaşa geldim. Kurumsal mağazacılık alanında işe girdim. Evet başarılıydım, orada da başarılıydım ama hayalimden çok uzaktım. Sonra 35 yaşından sonra yaşadığım bir farkındalık vesilesiyle dedim ki ben ne yapıyorum ya? Kendimi bulmam lazım. Ben bu değilim. Ben herhangi bir şekilde satış pazarlama camiasının içinde olması gereken biri değilim. Benim büyük hayallerim var. İnsanlara faydalı olmak gibi, farkındalığımı artırmak gibi farklı hayaller. Ve bu yolda arayışa başladığımda gördüm ki insan bazı şeyleri evet eğitimler alıyoruz, farklı farklı kitaplar okuyoruz, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ama senin kimliğin aynı yerdeyse, sen nedenlere takılıp kaldıysan, sürekli nedenlerin peşinden gidiyorsan değişemiyorsun. Evet orada çalışıyorsun, evet biraz gelişim sağlanıyor ama benim bahsettiğim şey, kimlik mimarisi dediğim şey tamamen bir resetlenme. Tamamen. Olabileceğinin en iyi versiyonuna dönüşebilme. Ve aslında bu kodlar bizde çocuklukta var ama unuttuk.
Evet. Onları hatırlıyoruz. Şimdi biraz aslında konunun dışında ama şunu da soracağım. Çünkü bize çok soru geliyor. Mesela son dönemde yasaklı madde gençler arasında çok yaygın. Çok yaygınlaştı. Ve mesela bu onların doğum kodlarında yok ama bir şekilde maalesef o zaaf, o zayıf noktası bir şekilde çocuklar bazen düşüyor. Belki bir sevgisizlik, belki bir şey. Şimdi burada eski kimliğinden kurtulmak isteyen çok insan var. Belli bir yaşa geldikten sonra pişman olup da geriye dönüp baktığında. Ama bu eski kimlik bir şekilde tekrar kendini hatırlatıyor. Hı hı. Nasıl kurtulacaklar? Zihin kodlayarak bunlar dönüşebiliyor. Dönüşebiliyor. değil mi? Zihni kodlayarak yepyeni bir sen olma imkanın var. Evet. Ama bunu tarafın da istemesi lazım değil mi? Bazen Tabii anne ki. babalar bunun için mücadele Tabii ediyor ki. ama Yani bu şekilde bize ulaşan çok fazla anneler var. İşte çocuğum için neler yapabiliriz hocam gibi sorular çok fazla geliyor. Elbette bazı tavsiyeler veriyoruz ama kesinlikle kişinin kendisinin istemesi gerekir. evet, o gün annesiyle birlikte gelen kilolu bir çocuk da vardı sanırım, Evet. şeyde de lansmanda da vardı, beraber Hı hı. gelmişler hemen de. Bir de anne baba bir adım atmayınca çocuk tek başına sen de diyor, sen de kilolusun yani, beni mi zayıflatmaya çalışıyorsun falan, değil mi? Ha, bu Evet. sağlık açısından tabii ki şekilcilik değil, bu yanlış anlaşılmasın. Hani nasıl mutluysa herkes Ya öyle yaşıyor. beden ağırlaşıyor Aysun. Evet. Beden ağırlaşıyor. Bir merdiven çıkıyorsun. Merdivenleri çıkarken nefes nefese kalıyorsun. O ağırlık, aynanın karşısında duramamak. Bunları ben yaşadım, biliyorum. Evet. Ben 83 kiloydum. Ve çeşit çeşit diyetler, çalışmalar, o kadar çok şey denedim ki. Bunların hepsini anlattım zaten ama Evet. bu öyle bir şey ki sen genç yaşında kendinden hoşlanmamaya başlıyorsun, kendini sevmemeye başlıyorsun, kendini saklamaya başlıyorsun. Onun için evet, toplumun beklentisi açısından değil ama kendini sevmen açısından ve sağlığın açısından fit olmak gerçekten önemli. Önemli. Bir de şey var, böyle kendimiz hakkında sürekli bazı tekrarladığımız cümleler oluyor. Onlardan bir türlü sıyrılıp kurtulamıyoruz. Mesela ya uf, para nasıl bende durmaz, ya benim ilişkimde zaten yürümez ya, ama hadi bir deneyelim bakalım falan gibi. Bunlardan nasıl sıyrılabiliriz? Bilinç artık bunu kabullenmiş ama Hı hı. kurtulamıyorsun bir türlü. İşte beklentiyle alakalı olarak maalesef ki o kayıpları yaşıyoruz. Biz beklentimizi değiştirdiğimizde ya bir deneyeyim bakalım ne olacak, aman bir adım atayım bakayım ne olacak, ya şunu da yapayım bakayım ne olacak modunda olduğumuz sürece hayatımızda bir şeyler değişmez. Bunu değiştirebilmek için gerçekten inanmak ve gerçekten adım atmak gerekir. Yani öyle bir şey ki az önce de söyledim. Mevlana'nın misaller alemi örneği gibi. Ben bunu alenen yaşadım. Yıllarca yaşadım Aysun. Ben gökten taş düşse benim üstüme düşer diyen bir insandım. Evet, şifacılar bunu çok fazla yaşıyorlar. Ben burada şifacı olduğumu iddia etmiyorum ama bu alanlara ilgili olan kişilerden bahsediyorum. Kendini değiştirmek, dönüştürmek isteyen kişilerden bahsediyorum. Evet, çok sık yaşıyoruz. Ama burada kalmak değil, bunu dönüştürmek. Çünkü nerede nedenleri araştırmayı bırakıp nasıla geçtiysen orada kazanmaya başlıyorsun. Ben bu şekilde aştım bunu. Neden ben bunları yaşıyorum? Neden gökten taş düşse benim arabama düşüyor? Neden bir şey olduğunda sürekli ben yaşıyorum? Bunu sormayı bıraktıktan sonra nasıl ben bu döngünün içinden çıkarım dediğim noktada benim hayatım dönüştü. Evet, iyi bir mentorsunuz bu açıdan. Gerçekten de öyle. Ben de dinliyorum Feyza Hanım Hoca'nın tavsiyelerini. Ama ben bir de şunu fark ettim bu arada. Mesela bizim toplumumuzdaki kadınlarda bir özgüven eksikliği var. Ama özgüvenleri güçlü bir erkeğin yanında kendilerini çok güçlü ve özgüvenleri tavan. Bunu mesela zenginlerle evli olanlarda çok görüyorum. Mesela çok zengin, aşırı. Adamın yanındayken özgüven tavan kadında. Ama ondan ayrılacak mesela bir boşanma aşaması falan, öyle birini de tanıyorum mesela, var. Kadın diyor ki ben ne yapacağım onsuz, sıfırım diyor. Hani ben o oraya gelmiş, kendine o kadar güvençli ya, ama o adam bırakırsa onu her şey yıkılacak. İşte tam olarak kadınlar bunu yaşamasın diye biz bu çalışmaları yapıyoruz. Yani baktığınız zaman Mimozax Akademi'nin çıkış vizyonu bu zaten. Evet, belki o hanımefendi ağzında gümüş kaşıkla doğdu ama herkes de aynı ortamda değil. Bahsettiğiniz kişi zengin bir beyefendinin eşi ama bir devlet memurunun eşi olabilir veya bir simitçinin eşi olabilir. Burada kastettiğimiz şey insanları ayırmak, ayrıştırmak değil. Ama eşi üzerinden var olmak, birilerinin eşi olarak benim diyebilmek veya birinin annesi olarak benim diyebilmek, birinin kızı olarak benim diyebilmek, bu kadının en zayıf tutulduğu, en zayıf kaldığı kısım.
İşte kadınların dönüşümü bundan önemli. Kadın kendisi var olmalı. Evet, biz çok iyi bir eş olabiliriz. Çok iyi bir anne olabiliriz. Çok iyi bir evlat olabiliriz. Ama biz kimiz? Biz kendi gözümüzde kendimizi nerede görüyoruz? İşte yapmış olduğumuz çalışmaların tamamı kimlik mimarisi sistemi, 21 günde fit ol parla, Unlock 21, bunların hepsi kadınların kendi varlıklarıyla benim diyerek ortaya çıkmaları için. Ama bu arada şunu da söylemek isterim, eklemek isterim. Çok fazla karıştırılan bir konu çünkü. Bu tarz çalışmalarda kadınların işte biraz daha değiştiği, biraz daha böyle bencil olduğu gibi söylemler dolaşıyor alanda. Bununla hiç alakası yok. Gerçekten hiçbir alakası yok. Ben birçok kadınla çalışıyorum. Daha öncesinde şehir dışına çıkmaktan korkan hanımefendiler şimdi çocuklarını okullarına yerleştirip, yurtlarına yerleştirip gelebiliyorlar. Yurt dışına gidebiliyorlar. Bakın öğrencilerimin arasında bir bankacılık uygulamasını kullanmayı bilmeyen bir öğrencim vardı. Yaşlı bir hanımefendi. evet. Düşünün. Geçen gün konuşuyoruz, diyor ki hocam borsada diyor işlem yapıyorum, o kadar da karlı çıkıyorum ki diyor. Dedim ki vay çok güzel, Yeter bana ki da öğret. Yani iste. ben bilmiyorum Aynen. borsada işlem yapmayı ama o kadar gelişmiş, o kadar kendini geliştirmiş. Yani bizim zaten amacımız bu. Kadının kendisinin var olması, bencilleşmesi değil. Kadın güçlendiğinde bencilleşmez. Para insanı bozmaz. En çok korkulan konu bu. Beyler bundan çok korkuyorlar. Aileleri bundan çok korkuyorlar hanımefendilerin. Diyorlar ki işte kızımız kendini geliştirirse, kendisi güçlü olursa ya işte evliliği bozulur, şöyle olur, böyle olur. Hayır, para insanı değiştirmez. Para zaten içinde var olan şeyi kuvvetlendirir. Para adamı bozar mı? Bozmaz. Sonradan Para parayı bul. senin fıtratını büyütür. Sonradan parayı bulan bir adam ama gidiyor çapkınlık yapıyor. O adamın zaten o içinde varmış. Bozulmaya demek ki şöyle bir dua etmiş. Param olsa şunu da güzel kırarım. Parayı da güzel yerim. Herhalde mi? Muhtemelen zaten var olan bir şeyi ortaya çıkarttı. Çünkü para olduğu zaman senin fıtratın daha da baskın şekilde yükseliyor. Fıtratın daha baskın şekilde ortaya çıkıyor. Yani eğer ki bir insan çok iyi bir karakterli bir insansa, insanlara iyilik etmeyi seven biri ise, insanlarla paylaşmayı seven biri ise, güzel bir aile babasıysa, güzel bir aile annesi ise parayı bulduktan sonra sapıtmaz. Bundan emin olun. Bunlar tamamen şehir efsanesi. Maalesef ki çok sevdiğimiz Yeşilçam filmlerinden bize miras olarak kalmış. Nakşedilmiş Evet, bilgiler. aynen. Ama gerçekten bazı insanlara parası olup da gerçekten de böyle parayı taşıyabilen adama da çok yakışıyor para yani. Bazı Para adamlara böyle para gerçekten yakışıyor. Para en çok iyilere lazım. Evet. Ben bunu hep söylüyorum. Para en çok iyilere lazım. Para en çok kadınlara lazım. Gerçekten bu lazım. Şimdi bakıyorum bir hanımefendi işte araba istiyor. Diyorum ki neden araba istiyorsun? Eşimin var ama benim yok diyor. Hocam işte para atölyesi yapıyoruz diyelim ki. Parayla ilgili zihin kodlama çalışması. Diyor ki hocam ben araba almak istiyorum. Diyorum ki neden araba almak istiyorsun? Ne yapacaksın araba alınca? Ben çok severim böyle konuşmayı, öğrencilerimle bağ kurmayı. Diyor ki hocam ben çocukları okula götürüp getirmek istiyorum. İşte bazı anneler görüyorum çocuklarıyla geziyorlar, onları bir yerlere götürüyorlar. Bakın ne kadar masum, ne kadar tatlı bir istek. Yani o arabayla gezip tozup başka şeyler yapmak için istemiyor o kadın. Nedir? Fıtrat ortaya çıkıyor. Eğer fıtratında parayı bulayım, başka şeyler yapayım modu varsa ona zaten bir şekilde yapılıyor. Yani onu yapmak isteyen her şekilde yapıyor aslında. Evet. Şimdi birazdan Unlock'u da merak ediyorsunuz muhtemelen. Siz de bahsettiniz konuşurken cümlenizin arasında. Ona geleceğim ama en başından başlayalım. Unlock'u anlamak için para ve beden arasındaki bağdan bahsedelim. Siz diyorsunuz ki para ve kilo doğru orantılı. Kesinlikle. Nasıl? Para, aşk, kilo. Hepsi aynı enerjiden besleniyor. Değerle alakalı. Eğer ki biz kendimize değer vermiyorsak, kendimizi sürekli feda ediyorsak, sürekli birileri için bir şeyleri böyle insanların ayaklarına paspas ediyorsak kilo alıyoruz. Para bize gelmiyor. Yani o zaman bir insan, şimdi bir soru soracağım biraz tuhaf gelebilir ama bir insan sürekli kilo alıp veriyorsa
Para da aynı döngüde mi gidip geliyor? Kesinlikle para gelir ama aynı şekilde de gider. Nasıl? Bu Eğer döngülerden sürekli bahsedelim kilosu biraz. varsa o zaman maalesef ki ona para gelmekte de güçlük çeker. Sürekli kilosu olan insana para gelmez. Biraz daha zorlanır. Neden? Çünkü o enerji de sürekli. Ama inip çıkıyor sürekli. Bazı insanlar da böyledir. Verirler alırlar, verirler alırlar. Onların biraz daha paraya dair şansları fazladır. Neden? Değer algısı inip çıkıyor. Muhtemelen o da çevresindeki değerle kendini ölçüp biçtiği için bununla alakalı. Ama asıl bizim yapmamız gereken bizim kendimize değer vermeye alışmamız. Ki aynaya baktığımızda gördüğümüz manzaradan memnun olmamız. Bakarken ya sen bunları hak ediyorsun, sen güzelsin, sen akıllısın, sen çok değerlisin ya diyebilmemiz. Bunu bir şekilde böyle zorlayarak değil, gerçekten isteyerek. Çünkü hepimiz bazı şeyler yaşadık Aysun Hanım. Yani hiç kimse, bilmiyorum şu anda, evet bazı nadir kişiler olacaktır ama böyle el bebek, gül bebek, ipeklere sarılarak büyüyen çok fazla çocuk yok aramızda. Evet. Elbette ki yani ben şimdi ortanca bir çocuğum. Evet ailem açısından güzel de bir ailem vardı. Güzel de bir çocukluk hayatım oldu. Lakin görülmediğim çok zaman oldu. Geri plana atıldığım çok zaman oldu çocukluk yaşlarımda. Ne oluyor? Bu bir süre sonra sende bir bilinçaltı mesaj olarak, bir zihin kodu olarak çalışmaya başlıyor. Görülmemeliyim. Görülürsem işte cezalandırılırım. Görülürsem bir şekilde yüklenirim, yük gelir bana. Başarılı olursam bana bir sürü sorumluluk verilir ve karşılığında da hiçbir ödül almam. Bakın, hepsi birbiriyle bağlantılı. Aşk açısından bakalım. Aşkı kendime çekebilmem için önce kendimi sevmem gerekiyor. Çünkü ben kendimi sevdiğim zaman ancak kendimi herhangi bir role sokmuyorum. Olduğum gibi oluyorum. Şimdi şu anki ilişkilerde en büyük problem bence insanların karşısındaki kişiye göre rol almaları. Vallahi, evet. Hayır, böyle bir şey yok. Seni sen olduğun için sevmeli karşı taraf. O zaman o ilişki uzun sürer. O zaman hiç bitmeyen bir aşka sahip olursun. Ya bazen bakıyorsun mesela çok yakışıklı bir çocuk, yanında böyle bodur, kısa, kilolu böyle, ama onda bir bağ kurmuş ve çok hani mutlu bir çift çiziyorlar dışarıdan bakıldığında. Hani diyorsun ya hani bu kıza veya veya tam tersi oluyor. Erkek çok çirkin, kız çok güzel. Ama onda bir şey buluyor herhalde kendinden. Ruhuna yakın bulan Ya da parayı buluyor. ruhuna yakın gelen bir şey bulmuş olabilir. Ama o da bir istektir yani. Şimdi Yani kınamıyorum. tabii ki. Bir kadın parayı da tercih edebilir bence ilişkide. Kesinlikle tercih edebilir. Ben o konuda hiçbir zaman kadınları Yadırgamıyorum aslında. yadırgamıyorum. Aynen. Ve yadırgayanların da yanlış düşündüğünü Kızabilirler. Kızabilirler. Ama bu tercihtir. Ben bunu kadınlarla yapmış olduğum çalışmalar sonucunda söylüyorum. Bugüne kadar 3000'den fazla danışmanlık yaptım. Onların yorumları üzerinden konuşuyorum. Kendi fikrim değil, bu Feyza'nın fikri değil. Kadınlar parayı neden tercih ediyorlar? Neden daha yaşlı bir beyefendi de olsa paralı olana tercih etmeyi seçiyorlar? Çünkü kadınlar ilişkide güven istiyor. Ve para onun zihninde, onun bilinçaltında eğer ki güven olarak kodlandıysa o güven için o beyefendiyi tercih edebiliyorlar. Ya yakışıklılığını seçebilir, duygusal olarak kendine yakın hissettiği için seçebilir ya da gerçekten parayı da tercih edebilir. Bu o kişinin tercihi. Nasıl erkek güzel olduğu için o kadını tercih ediyor? Kesinlikle. Kınamayın. Yani kınamak zaten ikiyüzlüktür. Neden? Çünkü bir kadını güzel olduğu için bir beyefendinin onun tercih etmesi gayet doğal görülürken bir kadının zengin olduğu için bir beyefendiyi tercih etmesi, yaşlı da olsa tercih etmesini yadırgamak aynı şekilde bence ikiyüzlülük. Bize kızacaklar şimdi, biliyor musunuz? Burası çok eleştirilir. Ama bilemiyorum ama ben dediğim gibi eğer ki para o kadının zihninde güven olarak kodlandıysa onu tercih etmekte haklı. Bir Çünkü de böyle güven istiyor. Kadın güvenmek ister. Kadın güvendiği kişiye kalbini açar. Kadın güvendiği kişiye ruhunu açar. Yani bu şey değil, aslında çok basite indirgeniyor ilişkiler olayı.
Öyle bir şey değil, bedensel bir şey değil, ruhsal bir şey aslında ilişkiler. Gördüğümüz. Kadınlar açısından. Mesela göz önünde olduğu için şu anda yansıdığı için mesela Acun'un ilişkileri de çok tartışılıyor ya. Mesela yanındaki kızlar hep 20'li yaşlarında. Şu andaki eşi de galiba kendisinden kat be kat küçük ama çok iyi anlaşıyorlar. Mesela ben enerjilerini çok beğeniyorum. Çağla'ydı galiba kızın adı da. Mesela ikisinin enerjisi bir şekilde uyuyor yani. Belki onda bir güven, baba şefkati bir şey bulmuş kız ama. Muhtemelen. Var. Yani onda bir şey var. Bir güveni şey yapmış. Ya ilişki tercihlerimiz hep bizim bilinçaltı kodlarımızla alakalı. Yani kendinden daha yaşlı veya işte zengin beyefendiyi seçen hanımefendilerin hayatına baktığımız zaman bu hastalıklı bir duygu demiyorum. Asla yadırgamıyorum, tekrar söylüyorum. Baktığımız zaman çoğunlukla babaları tarafından çok görülmemiş çocuklar olabiliyor bu kişiler. Veya işte kendinden yaşlı, şimdi hadi o şeyi çevirelim, konuyu çevirelim, bir de ters köşe bakalım olaya. Şimdi diyoruz ya, kadınlar kendilerinden yaşlı erkeklere zengin oldukları için mi bakıyor? Bunu tercih eden erkekler de var. Kendilerinden büyük hanımefendilerle evleniyorlar. Onlar neden bunu tercih ediyor? Var bizim camiada da var. Var. Evet, mesela kadın bunun da- yönetici, adam bir alt segment bir şey, yükselmek için. Yükselmek için diyoruz ama aslında orada başka bir zihin kodu Var. çalışıyor hocam. Çok tartışılır. Ne çalışıyor orada da? O çocuğun çocukluk çağlarında annesi tarafından yeterince görülmemesi çalışıyor. olabiliyor. Şimdi dışarıdan bakan kişi direkt eleştiriyor. Hadi Macron'a örnek verelim mesela. Macron'un olayı çok bambaşka bir şey. Aynen. Yani öğretmeniymiş. Sonra gençlik yıllarında falan ailesi ilk kabul etmemiş falan filan. Şimdi hala evliler. Bir lider yani yanında ama çok dominant eşi de. Çok dominant. Evet, bir ara görmüştüm haberlerde. Evet, bir tokat olayı gibi uçakta Öyle inerken de vardı. bir şey olmuştu. Şimdi peki bu Unlock 21, o kilidi nasıl kıracağız? 21 kilidini nasıl kıracağız? Az önce de verdiğimiz örneklerden muhtemelen bazı şeyler anlaşılmıştır. Her şey zihinde bitiyor. Her şey bizim düşünce sistemlerimizde bitiyor. Bizim parayla ilgili kodlarımız, işte bak mesela az önce konuştuğumuz konu. İşte bir hanımefendi zengin bir adamı tercih ediyorsa bu yadırganmalıdır dediğimiz konuda bir zihin kodudur mesela. İşte bu kodların hepsi, zenginler kötüdür, para bize gelmez, zengin olmak için mutlaka illegal bir iş yapmak lazım veya daha altta daha sinsi kodlar var. Onları bulup dönüştürdüğün noktada ve o para disiplinini yeniden inşa ettiğin noktada sistem tamamen dönüşüyor. O kilitler çözülüyor. Unlock'un anlamı bu zaten. Yani zihindeki DNA boyutundan sana aktarılmış da olabilir. Çevrenden de duymuş olabilirsin. Veya bir şekilde öğrenmiş de olabilirsin. Fark etmez. Oradaki o bütün negatif parayla ilgili kodları, zenginlikle alakalı, değerle alakalı, bakın değer, altını çiziyorum çünkü çok önemlidir. Ne dedik? Aşk, kilo ve para. Üçü aynı frekanstan beslenir. Oradaki o kodlar dönüştürülüp değiştirildiğinde, zihindeki o negatifler ayrıştırıldığında ne oluyor? Sistem kendini zaten tahliye etmeye başlıyor. Peki mesela dişil enerji kodunu nasıl bir kadın aktive edebilir? Mesela her şeyi ben yaparım diyen kadın erkek gibi oluyor diyorlar ya, biraz da yapamamak mı lazım acaba? Yapmamak mı lazım? Kesinlikle yapmamak lazım. Ben hanımlara hep söylüyorum, İsviçre çakısı gibi olmayın. Belki gülecek birçok kişi ama yani biliyorsunuz o her işe yarayan bir şey. Evet. Nasıl olalım? Türk kadınlarında böyle bir şey var. Her şeyi sırtlanmayı seviyorlar. Neden? Atalardan gelen, bak bu da yine bir kod. Atalarımızdan bize kadın cevval olur, kadın ana olur, kadın şunu yapar, kadın bunu yapar. Bunlar hep yüklendi. Ne yapıyor kişi? Gençliğinde, bekarlık hayatında prenses dahi olsa evlendiği yerde bir anda Rambo'ya dönüşüyor. Ama erkeklerin istediği bu değil ki. Beyler bunu istemiyor eşlerinden. Ay ben yapamam diyen kadın daha kıymetli oluyor. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Yani sen bir arkadaşının evine gidiyorsun. Bakıyorsun evi toz içinde. Temizlenmemiş. Diyorsun ki ay şuna bak. Bak hiç evi temizlememiş. İçinden söylüyorsun. Tabii yüzüne çoğunlukla söylenmez. Ama o kadına kocası elmaslar, pırlantalar alıyor. Ya. Sen bütün gün evini temizliyorsun. Pırıl pırıl bal dök yala. Çoluğun çocuğunun peşinde dolaşıyorsun. Eşinin peşinde dolaşıyorsun. Ama sen o değeri göremiyorsun. Neden?
Çünkü kendine değer vermiyorsun. Çünkü kendine bakman gereken yerde bütün o var olan enerjini her yere yaymışsın. Ne oluyor? Örümcek dişil bir semboldür bilinçaltında bu arada. Bir örümcek gibi. Herkese yetişmişsin. Bir kolun orada, bir kolun orada, bir kolun orada. Bir süre sonra değersizleşiyorsun. Eşin karşısında bütün gün çalıştığı yerde bakımlı kadınlarla çalışıyor. Geliyor eve, evet ev tertemiz, pırıl pırıl, Pasaklı. 3 çeşit yemeği var. Ama saçın başın dağınık. Veya işte çocuklar mükemmel durumda ama yine onunla hiç konuşmayan veya işte tersleyen, çocukları bütün gün başımdaydılar zaten diyen bir hanımefendi var. Şimdi diyecekler gel de sen bak hocam. Bakıyorum zaten, bende de 3 tane var. Evet. 3 tane büyüttüm. Ama burada anlatmak istediğim şey şu. Kendilerine değer vermeleri lazım. Her şeyi yapmak zorunda değil kadınlar. Kendilerine önem vermek, bazı yükleri, bazı işleri eşlerine devretmek zorundalar. Yani evet, beyefendiler de çalışıyor. Bütün gün çalışıp böyle geliyorlar eve. Onlar da yorgun ama kadın da iyi çalışıyor. Kadın 24 saat çalışıyor. Ve beyefendiler fazla mesai alırken kadınlar hiçbir şekilde mesai En almıyor. zor meslek ev hanımlığı. Kesinlikle öyle. En zor meslek. Onun için her şeyi bir arada yapmak zorunda değilsin. O arabanın bakımını götürsün, eşin yaptırsın. İşte çocukları spora mı götürülecek? Eşin götürsün. Her şeye koşma. Haftanın bir günü kendine izin günü ilan et mesela. Ben bunu kadınlara sürekli söylüyorum. Bir gün kendine izin günü ilan et. O gün bir şey yapma. Evet. Belki ilk başta çok zor gelecek. Ama yavaş yavaş herkes buna adapte oluyor. Çocuklara sorumluluk ver mesela. Benim yabancı bir arkadaşım vardı. Bunu bu arada Fitol'da da anlattım. Çünkü kilonun sebebi de aslında yük almak. O yüzden orada anlatmıştım. Çocuklar 2,5 yaşında bir tanesi, 3,5 yaşında bir tanesi. Bir gün ben evine gittiğimde çocuklar uykudan kalktılar. Kahvaltıya gittim. Kalktılar. Bir tanesi kalktı, yataklarını topladı, üstlerini çıkardılar, giyindiler, yanımıza geldiler. Tezgahın üstündeki tabakları alıp oturdular. Bizimle birlikte kahvaltı yapıp sonradan da onları sudan geçirip makineye koydular. 2,5 yaşındaki ve 3,5 yaşındaki çocuklar. Ben şok, izliyorum. Çünkü bende de o zaman 2 çocuk vardı. Arkadaşımın adı Liza'ydı. Dedim ki Liza, sen bunlara ne yaptın? Nasıl yani? Nasıl yetiştiriyorsun bunları? Bana şunu söyledi. Dedi ki siz Türkler dedi her şeyin peşinden koşuyorsunuz. Bırak yapsın değil mi? Bırak yapsın dedi. Tabii. Yapabilir. Çok güzel yapar. Biz dedi küçücükken alıştırıyoruz. Evet. Sen dedi onun için kendine vakit ayıramıyorsun. O söz benim kulağıma küpe oldu. Ben bu örneği çok veriyorum da uçakta bile diyorlar ya önce kendi maskenizi sonra çocuğunuzun diye. Önce bir kendimiz, kendi ruh sağlığımız kendimiz sonra. Kitapta tam olarak bu Tabii. metaforu vermiştim. Ya öyle olması gerekiyor arkadaşlar. Kitabı da okuyan biri olarak bu arada alın mutlaka. 21 günde nasıl parlayacağınızı öğrenin. Şimdi değişik bir şey soracağım. Eğer şu anda Feyzahan Gedikli 20'li yaşlarına gitseydi ilk neyi değiştirmek isterdi? İnsanlar için kendini feda etmeyi. Çünkü yıllarca bunu yaptım. Evet. Peki şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz için şu anda hayatlarının ilk günü olsa ve kendilerini sıfırlamak isteseler, kimliklerini yeniden inşa etmek isteseler, somut olarak böyle yapacakları böyle 3 örnek verelim mi? Ne yapsınlar? Nereden başlasınlar? Nereden başlayabilir? Dişli enerjiyi yükseltmeye mesela. Dişil enerjiyi yükseltmek için şu olabilir. Kendisiyle ilgili onu en çok utandıran ne vardı? Dişil enerjiyi yaşamakla alakalı. Belki bir şekilde süslendi, püslendi, yargılandı. Belki bir kahkaha attı, yargılandı. Bilemiyoruz. Onun oradaki o kodu neyse oraya gidip onu dönüştürmesi, dişil enerjisiyle barışabilmesi için çok faydalı olur. Ama kimliğini değiştirmek istiyorsa şöyle bir şey yapabilir. Hiçbir engelim olmasaydı, eğer hayatımda bana hiçbir şey engel olmayacak olsaydı, tamamen özgür olsaydım ne yapmak isterdim? Sadece bunu düşünsün. Evet, belki şu an onu yapamazsın ama onun ne olduğunu bir gör. Ve o hedefi belirledikten sonra o hedefe doğru ilerlemek için küçük küçük adımlar at. Evet.
Kahkaha atmak ayıp mı dediler Gül. Yani Değil mi? Değiştir. kesinlikle öyle. Bu sabah uyandığında kahkaha at. Yani sana eğer ki şunu yapma dedilerse bir bak bakalım o gerçekten de ayıp mı yoksa toplumsal olarak Baskı mı? baskı, öğretilmiş bir şey mi? Yani gülmenin ne gibi bir ayıbı olabilir? Bunu hepimiz yaşadık. Evet. Evet. Biri çirkin mi dedi sana? Kendine baksın. Biri sürekli birilerine böyle bel altı vuruyor. Kadınlar bunu birbirine çok fazla yapıyor. Kadınlar Böyle çok yapıyor. iğneliyor. Mesela ya sen çok güzel bir kadınsın ama hani hep Keşke şunu yapmasan. yapmasaydın. Hı. Ya da makyajda hep şöylesin. Ay şu da böyle yapmasan. Yani makyajsız da geze. Aslında iğneliyor orada. Hı hı. Yapıyor. Güzel diyor ama makyajsız da gezemiyorsun. Mesela öyle diyor. Nasıl bu kadın birbirine neden bu kötülüğü yapıyor ya? Nasıl bir kötülük var içinde? Şöyle aslında kötülük değil Aysu Hanımcığım. Oraya da farklı bir boyuttan bakalım. Erkekler bunu yapmaz. Dikkatinizi çekmiştir. Asla bir erkek diğerinin açığını çıkartmaya, ortaya çıkartmaya çalışmaz. Evet. Erkekler hatta birbirlerinin arkasını kollarlar. Ama kadınlar tam tersidir. Arkadaşı dahi olsa açığını yakaladığı zaman burnundan getirir. Hmm. Çok nadirdir kız kardeşlik bilincine sahip gerçekten böyle senin arkanı toplayacak bir dost. Bunun sebebi de şu. Erkekler bu toplumda maalesef ki hep var oldukları için övüldüler. Hep var oldukları için sevildiler. Var oldukları için, sadece o oldukları için. Ama kadınlar daha çocuk yaşta ya çok sevimli olduğu için sevildi, ya çok zeki olduğu için sevildi. Ya işte farklı bir özelliğe sahip olduğu için sevildi. İşte çok yetenekli. Aa çok güzel yemek yapıyor. Bizim kızımız çok güzel yemek yapıyor. Bununla öne çıktı kadın. Aa çok güzel gözleri var. Bununla öne çıktı. Aa çok güzel bir sesi var. Bununla öne çıktı. O kız çocuğunu maalesef ki sadece kız olduğu için öven ya da seven çok nadir ebeveyn oldu. Bu sefer de ne oluyor? Kadınlar birbirlerine çocukluk çağından gelen bir algı bu. Bir rekabet içine giriyorlar. Ben ondan iyi olmalıyım ki sevilmeliyim. Ben ondan iyi olmalıyım ki görülmeliyim. Ben ondan iyi olmalıyım ki en güzelini alayım. Halbuki böyle bir şeye ihtiyacın yok. Senin parlaman, benim parlamam bize birbirimize engel değil. Biz rakip değiliz. Ama maalesef ki o ailelerden, geçmiş anneannelerden gelen bilgiler sebebiyle bunlar oldu. Evet, maalesef. Şimdi herkesin çok merak ettiği ve sabırsızlıkla beklediği Eylül ayının güzel, bereketli, bol günleri ve dişil enerjisi yüksek günleri. Güzeldi. Dişil enerjisi yüksek günleri. Toplamı 2'ye tekabül eden günler dişil enerjisi yüksek olan günlerdir. Hı hı. Arabuluculuğun yüksek olduğu, sevginin, aşkın, sezgiselliğin yüksek olduğu dönemlerdir. Bolluk, bereket günleri ise 7, 16 ve 25'i Neden? Eylül ayı için. Çünkü onların da sayısal değerini topladığımızda 8'e tekabül eder. 8. 8. Neden 8 bu kadar önemli? Çünkü 8 var olan enerjiyi katlayarak büyüten, bolluğu, bereketi özellikle. Tabii ki negatifteysen de tam tersi. Hı hı. Onun için pozitifte olmak çok önemli. Onu büyüten, katlayan, sonsuza çeviren bir enerjidir. 8 enerjisi. Onun için çok kıymetli. Otoriteyi, gücü, ihtişamı, bereketi anlatır 8. Mesela 7, 16, 25. 7, 1 ile 6'ın toplamı 7, 2 ile 5'in toplamı 7. Burada da bir 7 Yıldan titreşim. gelen bir 8 var. Ha, Yıldan gelen 1 ile birleştiğinde 8 var. enerjisine. Bu peki 7 ulaşıyoruz. titreşimi 3 tarihte 7 titreşimini taşıyor. Neden 7 titreşimi Bu önemli? farkındalıkla alakalı muhtemelen çünkü her zaman böyle de denk gelmez. Eylül ayı çok özel bir ay. Neden çok özel bir ay? Aynı zamanda uçan yıldız ayı Feng Shui'ye bakıldığında da ve uçan yıldızlar şansı temsil eder. Numerolojik olarak bakıldığında da Eylül 1 enerjisine tekabül ediyor. Hı hı. Ve biz de tam olarak bunun için çok özel bir sürprizle geliyoruz.
Nasıl bir sürpriz? Türkiye'de yapılmamış bir projeyi hazırlıyoruz. Eylül ayında ilk sayısıyla yayında olacak. Aa, Şu anda Aysu Hanım siz de merak yeni ettim. Bu duydunuz. bana da sürprizdi. Nasıl bir şey bu? İpucu verelim. Bunu şöyle söyleyeyim. Henüz Türkiye'de hiç yapılmadı. Hı hı. Ve her ay yepyeni bir proje ve her ay sizin kapınıza gelecek diyelim. Burada Oo, bırakalım. çok heyecanlı. Vallahi merak ettim. Muazzam Eğer bir ben de sürpriz burada olacak. olursam, Türkiye'de olursam kampa geleceğim inşallah. Merak Sultanlar ediyorum, kampına bekliyorum. Kampa bekleriz. gelmek isteyenler de bize yazsınlar arkadaşlar. İletişime geçin, Instagram'dan yardımcı olalım, beraber vakit geçiririz. Şimdi benim anladığım kadarıyla 2'nin enerjisi, işte 7 Eylül'ün enerjisi ve 7 titreşimi ve 8 çok önemli olacak. 8 zaten en önemli sayılardan bir tanesi. Benim en sevdiğim sayılar 1, Hı. başlatmak. Hı hı. Kimlik mimarı diyoruz ya, Hı hı. onunla alakalı muhtemelen en sevdiğim sayı 1'dir. Sonra 8. Neden? Bolluk sayısı. Aslında insanlığa hizmeti de temsil eder 8 ama bu hep yok sayılır. Hı hı. Bundan ötürü çok önemlidir. Bunun dışında 7 ruhsallığın sayısı. Evet. Şimdi sayılarınızı nasıl hesaplayacağınızı bir önceki videomuzda anlatmıştık. Hı hı. Ama hatırlatacak olursak böyle kısaca ve Eylül ayının hangi sayıları daha şanslı olacak? Eylül ayının hangi sayıları? Evet, ama önce nasıl topladığımızı hatırlatalım mı küçükçe? Bütün doğum tarihlerini yan yana Evet. getirip topluyorsunuz. Çıkan sonuç sizin sayınız oluyor. Kesinlikle. Mesela bir örnek verelim. 1-1-2001. Evet. Buradaki sayıyı tamamen kendi içinde topluyoruz. Çıkan sayıyı tekrar kendi 2, içinde 3, 4, 5. sadeleştiriyoruz. 5. 1-1-2001 5 oluyor. Evet. 5 sayısına göre yorum yapıyoruz. Şimdi her sayının aynı zamanda bir de kişisel ayı var. Şimdi normal şartlarda tabii bunları doğum tarihi üzerinden ayrıntılı hesaplıyoruz ama Evet. genel manada söyleyeyim. Diyelim ki bu 5 sayısına sahip bir insansa karşımızdaki kişi Eylül'ün sayısını da üzerine ekleyecek. Eylül neydi? 9. aydı. Hı hı. O zaman ne olacak? Ortaya çıkan rakam 14. 14'e baktığımız zaman tekrar sadeleştiriyoruz. 5 çıkıyor. 5. O zaman bu kişi için o ay bol bol gezeceği bir ay. Oo. Çünkü kişisel ayı 5 oluyor. Hangi sayılar peki Eylül'de şanslı? 5'ler her zaman şanslıdır. Evet. O kesin. Onların acayip bir şansı var. Merkür'le alakalı olduğu için belki. Onun dışında bir sayısından ötürü 7 sayısına sahip olanlar çok şanslı. Çünkü bolluk bereket ayları olacak Eylül ayı onlar için. Hı hı. Bunun dışında 3 sayısına sahip olanlar için de gerçekten güzel bir ay. Neden? Çünkü 9, 3, 12 yine 3 kendi sayılarını işaret eden bir zaman dilimi. Bu da daha fazla insana ulaşabilecekleri, daha fazla parlayabilecekleri, belki bir medya sektöründe olan biri ise veya işte bizim yaptığımız iş gibi insanlarla iletişim halindeyse bunun biraz daha böyle nirvana dediğimiz gibi etki edeceği bir zaman dilimi olabilir. Evet, o zaman şununla da bitirelim. Bugün bizleri izleyen ve hayatını dönüştürmek isteyen birine tek bir soru sorsanız ve o soruya cevap verecek olsa hangi soruyu sorardınız? Bu soruyla da programı bitirelim. Biraz düşünün bakalım. Evet. Şunu sorardım Aysu Hanımcığım ve bunu daha yeni Masterway 5.5 grubundaki master adaylarımıza sordum. İstediğiniz hayatı kuramıyorsanız geçmişteki hangi kimliğinize sadık kalıyorsunuz? Vay. Bu soruyu sorardım. Ve o soru aslında bizim için bütün kilitlerin çözüleceği bir kapının anahtarı. Olurdu. Vay, güzel soru. Bunu bir düşünün bakalım. Eski kimliğinizden neden kurtulamıyorsunuz? Değil mi? Güzel soruymuş Nereye ya. sadakat duyuyoruz? Niye sadakat? Onu sıkı sıkı tutuyorsunuz. Bırakın gitsin. Bir örnek vermek istiyorum bitirmeden. Evet. Onunla kapatalım. Ben bu soruyu sorduğumda anneannem gelmişti. Anneannenize tutunuyormuşsunuz. Evet. Eski kimliğinize neden sıkı sıkı tutunuyorsunuz? Niye ona bu kadar sadıksınız? Geleceğimize sadık olalım, değil mi? Kesinlikle Geleceğe öyle. tutunun, hedeflerinize tutunun. Vallahi güzel soru. Herkes bunu düşünsün. Araba kullanırken sürekli dikiz aynasına bakarsan kaza yaparsın. Evet, dikiz aynası gereklidir ama sürekli olarak oraya bakmaman gerekir. Yoksa kaza. Ya.
Evet, onu unutmamak lazım. Bu soruyu düşünün bakalım. Yine konuşacağımız çok şey olacak. O sürpriz de vallahi bir daha bölümde biraz daha o zamana kadar hayata geçmiş olursa konuşalım. Vallahi kıymetli hocam, değer kattınız programa. Teşekkür Ben ederim teşekkür geldiğiniz ederim. için. Siz de Davet merak ettiğiniz için. rica ederim. Ne demek? Her zaman siz de merak ettiklerinizi videonun altına yazın. Onları da bir dahaki bölümde konuşuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.